Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir böğürtlen marmelatı yapacağım. Böğürtlen gerçekten çok nefis, çok antioksidan bir meyve. Mutlaka mevsiminde faydalanın. Şöyle 750 gram kadar böğürtlenim var benim. Bunları yıkadım güzelce. Süzgeçte süzülmesini sağladım. Sonra hemen tencereye alacağım. 750 grama ben 2 su bardağı şeker koydum. Önce kısık ateşte, küçük ocakta sulanana kadar şöyle bir böğürtlenimi bir 5-10 dakika tuttum. Sulandıktan sonra orta ocağa kısık ateşe aldım. Eğer vaktiniz varsa bir 15-20 dakika şekerini ekledikten sonra sulanması için bekleyebilirsiniz. Sonra ocağa koyabilirsiniz. Bu tam tutan bir ölçü olduğu için bu tarifi buraya eklemek istedim. Orta ocakta kısık ateşte kapağını da yarım kapak yaparak, ben mutlaka yarım kapak yapıyorum reçellerde etrafa sıçramasın diye. Yarım kapak yaparak yaklaşık 25-30 dakikada marmelat kıvamına geliyor. Şöyle köpükleri oluşmaya başladığında üzerinde olmuş demektir. O zaman hemen yarım nohut tanesi kadar limon tuzunu az önce ekledim. Limon tuzunu ekledikten sonra çok az kaynatın çünkü limon tuzu çok fazla kıvam artırır. Yani ben 1 dakika bile kaynatmıyorum, öyle söyleyeyim. Hemen altını kapatıp hemen sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Varsa tabii kavanozluk yaptıysam sıcak sıcak kavanoza koyuyorum. Ya da böyle bir reçel kaseme alıyorum ve servis için hazırlıyorum. Mutlaka mevsiminde yemeye özen gösterin. Vücuttan zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Diyeceksiniz ki böğürtlen fiyatından haberiniz var mı? Böğürtlen pahalı. Evet, böğürtlen biraz meyve olarak diğer meyvelerden fiyatı yüksek ama ben hep şöyle düşünüyorum. Bir böğürtleni, 1 kilo böğürtleni alacağımız paraya hiçbir hastalığı tedavi edemeyiz. Hiçbir ilacı da alamayız. Bu hesabı lütfen bu şekilde yapmaya çalışın. O yüzden de böyle güzel meyveleri mutlaka mevsiminde çiğ olarak bolca tüketin. Böğürtlenden de küçük bir kavanozda olsa reçel yapıp atın buzdolabına. Kışın ağız yaraları olduğunda tüketirsiniz. Müthiş bir ağız içi yaralarını iyileştiren ilaç, doğal ilaç diyeyim ben. Harika bir şey. Ben böyle biz koyu yaptım marmelatı. Çünkü ekmeğin üzerine sürerek yemeyi biz çok seviyoruz. Ekmeğin üzerinde de böyle harika duruyor, akmıyor sağa sola. O yüzden de bu tarifi buraya eklemek istedim. Deneyeceklere afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.